Merhaba arkadaşlar, ben Özlem. Bu videomuzda web siteniz için herhangi bir araç ya da uygulama kullanmadan nasıl anahtar kelime belirleyebilirsiniz ve SEO'da niyet kavramı nedir konularını öğreneceğiz. Daha önceki videomda da belirttiğim gibi SEO stratejilerinde anahtar kelime analizi ve rekabet analizi oldukça önemlidir. Daha önceki videolarımı izlemediyseniz eğer sağ yukarıda çıkan linklerden eski videolarıma da ulaşabilirsiniz. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Şimdi geçelim konumuza. SEO yaparken bu süreçte önemli olan şey anahtar kelime belirlemek değildir. Aynı zamanda rekabet analizini ve arama hacimlerinde kontrol etmek oldukça önemlidir. Bu yüzden bu video iki aşamada olacak. İlk aşamasında intent kavramını inceleyeceğiz. İkinci aşamada ise herhangi bir arama motoru kullanmadan nasıl anahtar kelime belirleyebiliriz konularına değineceğiz. Peki niyet kavramı nedir? Yapılan araştırmalar gösteriyor ki her 10 web sitesinden 9'u neredeyse hiç hit almıyor. Doğru anahtar kelime belirlemeden trafik almanın neredeyse hiçbir yolu yok. Burada ise devreye intent kavramı giriyor. Yani niyet. Pek çok kişi tarafından genellikle intent kavramı çok fazla önemsenmiyor. Fakat intent kavramına dikkat ettiğiniz takdirde içeriklerinizi zenginleştirmeniz oldukça mümkün. Arama motoru kullanıcıları genellikle belirli bir amaca yönelik arama yaparlar. Buradaki amaç da intent'tir. Yani diğer bir ismiyle niyettir. Intent 3 ana kategoriye indirgenebilir. Bunlardan birincisi bilgilendirici niyet. Yani burada kullanıcılar araştırma yaparken genellikle bilgi edinmek için ya da satın alım öncesi bilgi edinmek için araştırma yaparlar. Buna mesela SEO nedir ya da en iyi kamp yerlerini örnek verebiliriz. İkincisi ise yönlendirici niyettir. Kullanıcı belirli bir web sitesine ya da bir sayfaya gitmek için genellikle yönlendirici aramalar yapar. Amazon indirimleri, Facebook'a giriş gibi örnekler verilebilir. Üçüncüsü ise satın alma niyetiyle yapılan araştırmalardır. Buna örnek ise MacBook Air fiyatları gibi araştırmalar örnek verilebilir. Şimdi niyet kavramını öğrendiğimize göre bunu web sitemizde nasıl kullanabiliriz? Kafamıza daha da oturması için gerçekçi bir örnek üzerinden ilerleyelim. Mesela güzellik hizmetleri veren bir firmanız var. Burada müşterilerinizi satın almaya itmek istiyorsunuz. Peki ne yapmalısınız? Şimdi burada temel amacımız satış yapmak. Fakat biz öncesinde buna zemin hazırlamalıyız ki müşterileri satın almaya itebilelim. Şimdi bunun için bence en güzel yol web sitenizde bir blog sayfası oluşturmak. Bu sayfada ise bilgilendirici içerikler girmeniz. Örneğin botoks hizmeti hakkında bilgilendirici bir yazı yazdığınızı varsayalım. Bu blogun içerisinde müşterilerin en çok aratması muhtemel anahtar kelimeleri belirledim ve bu anahtar kelimelere içerisinde yer verdim. Burada yapmış olduğum işlem bilgilendirici niyet kavramını kullanmak. Yani bir şeyi merak edip mesela botoks nedir diye aratan insanlar benim blogumu bulsunlar amaçladım. Şimdi ise yazının ortalarına ya da sonlarına doğru ilk linklemeler yaparak diğer sayfalara yönlendirerek müşterileri sistemde daha fazla gezmeye ve mümkünse üye olmaya, sonrasında alışveriş yapmaya etmek istiyorum. Mesela ilk kez kayıt olanlar için %10'luk bir indirim verdiğiniz yazabilirsiniz. Orada linkleme yaparak üye ol sayfasına yönlendirebilirsiniz. Oraya tıklayıp üye olan insanlara %10'luk kupon iletirsiniz ve kuponun alt kısmında da sadece 7 gün geçerlidir gibi bir ibare koyarak müşterileri satın almaya yönlendirebilirsiniz. Şimdi burada da yönlendirici niyeti kullandık gördüğünüz gibi. Müşteri tıklayıp üye olduğunda açılan ekranda %10 indirim ibaresini görür ve hemen alt kısmında sadece 7 gün geçerlidir yazısını gördükten sonra burada müşterinin karar verme hızını artırmış oluyoruz ve satın almaya itmiş oluyoruz. Burada da üçüncü niyeti uygulamış olduk. Yani satın alma niyetli araştırmalara yönelik bir cevap vermiş olduk. Böylece aşamalı olarak müşteriyi sizden hizmet ya da ürün satın almaya itebilirsiniz. Tabii ki farklı web siteleri için, farklı sektörler için farklı şekilde uygulanabilir bunlar. Fakat bana kalırsa üçünü de uygulayacağınız bir strateji belirlemek akıllıca olacaktır. Tabii ki karar sizin. Niyet kavramını öğrendiğimize göre herhangi bir araç kullanmadan nasıl anahtar kelime belirleyebiliriz, keşfedelim. Bu aslında basit bir yöntem fakat web sitenizi üst sıralara taşıyacağına inandığım bir yöntem. Kullanıcıların arama niyetlerini iyi analiz edebilmeniz açısından da oldukça faydalı. Tarayıcımızı açalım şimdi hep birlikte. Google'a girelim. Yine az önceki örneğimi devam ettireceğim. Mesela ben alt tire botoks yazıyorum. Gördüğünüz gibi hemen alt kısmında Google'ın önerilerini görüyoruz. Yani kullanıcılar bu arama gruplarını aratmış. Hatta aradaki alt tire işaretin yanına birer de boşluk attığımızda daha uzun anahtar kelime gruplarıyla yapılan araştırmaları da görüyoruz. Bunlarla yarışmamız aslında daha kolay olacaktır. Fakat ben şimdilik ilk çıkan kelimeleri baz alacağım. Adana botoks fiyatları, Adana botoks yapan doktorlar, Adana botoks dolgu gibi kelimeler çıktı. Demek ki ben burada gördüğüm kelime gruplarını
alt başlık ya da dar başlık olarak kullanabilirim. Farklı bir örnek daha bakalım. Bu sefer web sitesi üzerine ilerleyelim. Yine Google'da web sitesi alt tire yazdım. Gördüğünüz gibi genellikle bilgilendirici içerikler çıktı. Web site hizmetleri veren bir firmam varsa demek ki blog kısmında burada gördüğümüz kelime gruplarına yer vermem gerekiyor. Web sitesi kurma, web sitesi nasıl kurulur, web sitesi fiyatları, anahtar kelimelerinde alt başlıklarda değer verebilirim. Anahtar kelime analizinde niyetin anlaşılması SEO'da oldukça önemlidir. Kullanıcıların arama sırasındaki gerçek niyetlerini anlamanız onlara daha doğru ve daha direkt bir şekilde hizmet vermenizi sağlar. Bu sayede daha fazla trafik alabilir ve web sitenizde görünürlüğünüzü arttırabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.